Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Eğer benim videolarımı seyrediyor iseniz, seyrettiyseniz daha önce anlamışsınızdır ki ben Londra'da, İngiltere'de uzun zamandır yaşıyorum. Ve Londra'da yaşamayı seviyorum. İşte bu videoda İngiltere'de yaşamakla ilgili en çok sevdiğim 5 şeyi paylaştım sizlerle. Muhakkak ki yeni bir ülkeye geldiğiniz zaman, değişik bir kültüre geldiğiniz için, yaşadığınız yeri geride bıraktığınız için, sevdiklerinizi, alışkanlıklarınızı geride bıraktığınız ve yeni bir hayat kurmaya çalışıyor olduğunuz için bir takım zorluklar çekeceksinizdir. Bu çok doğal. Fakat bu zorluklar içindeyken yaşadığınız, yeni yerleşmeye başladığınız şehri değerlendirmeniz yanlış olacaktır. Kendinize zaman tanımanız lazım. Şimdi ben uzun zamandır burada yaşıyorum ve değerlendirmelerim benim biraz daha farklı bir gözle. Genelde buraya, İngiltere'ye yaşamaya gelenler eğer ilk 2 sene içinde buradaki sisteme uyum sağlayabiliyorlar ise burada kalıyorlar. Ama eğer ilk 2 sene içinde sisteme uyum sağlayamayanlar geriye dönüyorlar. Burada sosyal haklar çok fazla. Yani buradaki sosyal haklar buraya gelme nedenlerinizden bir tanesi olabilir. Ana temellerden bir tanesi. Bakın şu arkamda gördüğünüz binalar yeni yapılıyor. Ve yeni yapılan her binada belli bir oranı Housing Association dedikleri evsizlere ev bulan bir kuruluşa vermek zorundalar. Ev kiralama gücü olmayanlara yardım için Housing Association tarafından daha ucuz kirayla, daha uzun vadede ve güvenli, yani insanların kendisini güvende hissetmesini sağlayacak şekilde kiralanmak üzere veriliyor Housing Association'a ve bunu şart koşuyorlar. 10 dairenin altındaki her bina için, 10 dairenin üstündeki her binada Housing Association'a bir pay vermek zorundasınız. Yani bu evlerin bir kısmının Housing Association'a verilmesi ne demek biliyor musunuz? Her bölgede oturabilirsiniz demek. Yani insanları paralarına göre kategorize etmiyorlar. Bu bölgede de oturabilirsin. Bir başka yerde yapılan evde Housing Association'a pay verildiği için, daire verildiği için o bölgede de oturabilirsin. Bu da puanlama sistemiyle çalışıyor. Yani sahip olduğunuz çocuk sayısına, işte ne kadar zamandır bekleme listesinde olduğunuza falan göre öyle belli bir puanlama sistemi var. Ona göre çalışıyor. İşte bu da bir anlamda insanlar arasında eşitliği de getiriyor. Bir de council flatlar var. Yani council evleri var. Council evleri de yine belediyenin ücretsiz olarak verdiği evler. Bunlarda da yine çok düşük kirayla, council'a ait olan evler. Bunlar da yine çok düşük kirayla kiralanıyor. 70'lerden sonra da hatta bu council evlerini de uzun zaman içinde yaşayanlara vermek üzere bir takım kolaylıklar sağladılar. Yani satmak üzere bir takım kolaylıklar sağladılar. Devletin sağladığı yardımlar sadece bu bahsettiğim Housing Association'la değil. Yani onun dışında tax kreditler, family kreditler, işte çocukları olanlara çocuklar için verilen paralar, sadece çocuklarınıza verilen parayı eğer aileler harcaması, biriktirse 18 yaşına geldiğinde o çocuğun belli bir hayata atılmak için belli bir parası bile olur. Bazı vergiler de ihtiyacı olsa da olmasa da herkese veriliyor yardımlar, çocuk yardımları gibi. Yani buradaki sosyal haklar ve devletin sağladığı yardımlar bence birinci neden burayı sevmem için. Tabii bu yardımların suistimal edilmemesi kaydıyla, çünkü yardım verildiğini bilenler daha buraya müracaatlarını yaparken acaba nasıl yardım alırız diye yapıyorlar ve gelenlerin çoğu da yaklaşık 3 aydan sonra yardım için başvuruyor, bir yolunu buluyor. Ben yine neden sevdiğime geçiyorum. Bir diğeri paranın gücü, paranın satın alma gücü. It sound right, boy.
çalıştığınız zaman aldığınız paraya orantılı olarak düzgün bir hayat yaşayabiliyorsunuz. Demiyorum ki çok lüks yaşayabiliyorsunuz ama en azından isteklerinizi alabiliyorsunuz. Zaten onun içinde gençler yerleşene kadar, yerleşik düzene geçene kadar, evlerine kadar, çoluk çocuk sahibi olana kadar gezip tozuyorlar, hayatı görüyorlar, daha özgür yaşıyorlar. Yani dünyayı da görüyorlar. Yaşam tarzları farklı olabilir. Bakın onu tartışmıyorum. Yaşam tarzları farklı olabilir. Ama değerlendirmeniz gerekir. Bir tarafta özgürlük var, diğer tarafta da daha kısıtlı yaşamak var. Yani bu da benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Tabii ki paranın satın alma gücü. Evet, burada sevdiğim şeylerden bir tanesi de hukuk sistemi. Hukuk sisteminde çünkü siz suçunuz ispat edilene kadar suçlu değilsiniz. Yani bakış açısı aslında tam bizim alıştığımızın tersine. Yani size hitap ettikleri zaman veya bir şeyle ilgili sorguya çektikleri zaman siz suçlu olmuyorsunuz. Onların sizi ispat etmesi lazım ki siz suçlusunuz. Bizde ise tam tersine biz kendimizin suçlu olarak yaklaşılıyor ve suçsuz olduğumuzu ispat etmeye çalışıyoruz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Polis çok saygılı. En ufak bir şeyde yani sizi durdurdu. Hele eskiden daha da farklıydı. Çünkü şimdi artık çok fazla farklı insanlar olduğu için birazcık tutumları değişti ve poliste de başka ülkeden insanlar olduğu için bunların birazcık tutumları değişti. Ama genelde polis halka karşı saygılı ve durdurdukları zaman sizi üstünüzde kimliğiniz falan olmak zorunda değil. Soruyorlar. En yakın karakol size hangisi ise özellikle trafik suçlarında falan en yakın karakol hangisi ise o karakola de bir hafta içinde veya 15 gün içinde report etmek zorundasın. Gidip kimlik vermek zorundasın, ehliyet vermek zorundasın falan gibi. Bir olay olduğu zaman onların belli şeyleri var, numaraları var. Olayın acelesine göre, emergency, aciliyetine göre o kadar sürede gelmek zorundalar. Ben mesela evlenene kadar yalnız işverendim. İş yerinde de çoğu kere tek başıma yalnız kalıyordum. Ve bir iki kere de böyle korkutucu, beni ürküten olaylar oldu. Aradığım zaman hemen birisi geliyor ve bana dediler ki aradığınız zaman muhakkak bildirin ki yalnız bir bayanım, hemen gelirler dediler. Bu bana güven veriyor doğrusu. Burada bir kanun yok. Belli bir kanunlar yok. Olayları değerlendirirken hakim sizin olayınızın benzeri daha önce yaşanmış bir başka davayı emsal alarak değerlendiriyor ve kendi inisiyatifini de kullanıyor. Ben bir iki kere mahkemeye çıktım. Bir tanesi beni haksız yere bahanelerle uydurarak dava etmiş bir çalışanım idi ve kendimi savundum. Avukatla falan çıkmadım. Hakim onu görebiliyor ve ona göre değerlendirme yapıyor. Bir tanesi yine iş davasıydı. O iş davasında da karşı taraf çok kuvvetli bir avukat ekibiyle gitmiş olmasına rağmen yine hakim kendi inisiyatifiyle adamın yalan söylediğini ve yalan söylediğini tespit etti, hissetti çünkü ve ona göre kararlar verdi. Yani buradaki hukuk sistemini de seviyorum. Evet, kahvemi de aldım. Biliyorsunuz kahve klasiğimiz, bunu daha önce söylemiştim klasiğimiz olduğunu. Bir başka şeyden bahsetmek istiyorum. Fırsat eşitliği diyeceğim. Fırsat eşitliği dediğim zaman aslında hepsi birbirine bağlı geliyor zaten. Çok böyle ana bir isim. Ama fırsat eşitliği deyip spordan bahsedeceğim. Standartları hemen hemen her yerde eşit tutmaya çalışıyorlar. Şurası Nuffield Health Fitness. Bu özel bir spor salonu. Ben buraya geliyorum senelerdir. Bu bizim bölgenin Chingford'a ait bir spor salonu. İçinde havuzu var, saunası var. Her şeyi var. Çok güzel, teşekküllü, işte full çalışan bir yer. Ama hemen onun yanında, şimdi orayı da gösteriyorum. Chingford Leisure Center. Leisure Center dedikleri yer belediyelere ait spor salonları. İçinde aynı şekilde havuzu var, saunası var, jimleri var, spor salonu var.
her şey var içinde. Buraya ayda 70-75 pound ödeyip üye oluyorsunuz, öyle gelebiliyorsunuz. Oraya ise üye olmanıza gerek yok. Çocuğunuzu alıp pazar günü veya işte günün hangi saatleri çocuklara ayırıyorlarsa çocuğunuzu alıp direkt havuzunuza gidebiliyorsunuz veyahut da istediğiniz saat spora gidebiliyorsunuz. Sadece ödeyeceğiniz ufak bir ücret, işte 1 poundla işte atıyorum 5 pound arası falan gibi, yani öyle düşük bir ücretle içeriye girebiliyorsunuz. Bu bence bir fırsat eşitliğidir. Yani böyle bir spor salonuna gitmek için ille de çok paranız olmasına gerek yok. Şimdi aynı şekilde tenis kortlarını söyleyeceğim size. Evet, işte fırsat eşitliğinden kastım bu benim. Yani burası, şimdi bu gördüğünüz yer belediyeye ait bir park ve alınan ücretler, bu kortlar için, tenis kortları için alınan ücretler gerçekten çok düşük rakamlar. Yani eğer bir kulübe üye olmak istiyorsanız kulübe üye olabiliyorsunuz, tenis kulübüne. Ama eğer kulübe üye değilseniz, işte çocuğunuzla oynamak istiyorsanız böyle belediyeye ait kortlar var. Şu arkanızda gördüğünüz minik binadan sadece kortların işte rezervasyonlarını alıyorlar. Dediğim gibi çok hatırlamıyorum, çok düşük bir ücret karşılığında kortları rezerve edebiliyorsunuz kendi adınıza ve onu düzenlemek için sadece masraflarını alıyorlar. Diğer gördüğünüz çocukların oynadığı alanlar falan da tamamen ücretsiz. Her bölgede herkes için eşit şartlar var yani. Bu benim sevdiğim, en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bu park ayrıca çok da güzel bir park. Çocuklar için falan da, aileler için, çocuklar için de arka tarafta geniş alanlar var. Tren falan var böyle gezen. Bu kortlar, bu dediğim gibi bu kapalı bir parkın içinde. Ayrıca yine Covid nedeniyle kaldırılan, tamamen açık, hiç kimsenin kontrolünde olmayan parklar var ve oralarda da kortlar var. O kortlarda da ücretsiz, tamamen ücretsiz. Çünkü bayağı normal ağı falan olan kortlar tamamen ücretsiz. Gidip oynayabiliyorsunuz. Genelde ilk gelen oynar şeyiyle, ama herkes birbirine saygılı davranıyor ve işte bir saat oyununu oynayan çıkıyor gidiyor, diğerlerine sıra veriyor. İşte bu, yani sevilmeyecek bir şey mi bu Allah aşkınıza? İngiltere'nin başka sevdiğim bir özelliği de kozmopolit olması. Her ülkeden insanla karşılaşabilirsiniz burada. Latinlerinden tutun ve onların kültürlerine ait bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Yani hayat görüşünüz şöyle iken, sadece bulunduğunuz yere fokus olmuş iken birdenbire genişliyor. Bakın şimdi bulunduğum nokta, onun için özellikle seçtim bu noktayı. Tam şöyle şu arkamda köşede, bir dakika. Böyle yaptığım zaman şeyleri anlayamıyorum. Şu arkamda köşede, bir dakika, arkam oldu. Evet, aynen o köşede. Şurası. İşte o gördüğünüz yer İtalyan restoranı. Ondan sonra o tarafta da aynen öyle, o sırada da var ama hemen şu arkamda Thai food var. Ondan sonra biraz devam edelim. Hemen onun yanında Indian food var. Burası da Indian. Hemen onun yanında yine bir tane daha Thai var. Patpong benim en çok takeaway aldığım yer. Çünkü çok güzel şey yapıyorlar. Yani yaptıkları yemekler gerçekten çok güzel. İşte onun yanında İngiliz. Biraz daha aşağıda ileride tapas, İspanyol var. Kültürlerini devam ettirdikleri aktiviteler de var. Mesela Notting Hill Karnavalı bunların içinde en meşhuru. Brezilya'da yapılan karnaval İngiltere'de de yapılıyor aynen. Daha izlemediyseniz benim karnavalda çekilmiş videom var. Onu da izleyin. Çok eğlenceli. Çok büyük bir karnaval. Dünyaca bilinen bir karnaval. Bunun gibi lokal aktiviteleri de var. Bu da İngiltere'nin çok sevdiğim yönlerinden bir tanesi.
Evet, devletin sağladığı olanaklardan bahsetmişken NHS sisteminden, yani sağlık sisteminden bahsetmemek olmaz. Bence burada NHS şu anda fakirleşmiş olmasına rağmen kurdukları sağlık sistemi ücret ödemeden, yani hastaları target alan, hedef alan bir sağlık sistemi var. Parayı değil. Yani paranız olmasa da hasta iseniz tedavi görebiliyorsunuz. NHS böyle. Sağlık sistemi bunun üzerine kurulmuş. Fakat son yıllarda fakirleştiği için, yeterli kaynak gelmediği için, çünkü normalde verilen vergilerden NHS para alıyor, finanse ediliyor. Yeterli kaynak gelmediği için NHS'te bir sıkıntı var ama sistem çok güzel kurulmuş. Yani çok rüzgarlı arabada anlatmak istiyorum bunu. Sistem böyle kurulmuş. Özel hastanelere gitmenize gerek yok. Özel hastane yok mu? Tabii ki özel hastane de var. Şimdi anlatacağım. GP'ler var. Yani bizim sağlık ocaklarına denk gelen mahalle doktorları var. Genel pratisyen doktorlar. Aile doktoru anlamına da geliyor aslında. Herkesin bir GP'ye kayıtlı olması gerekiyor ve bütün dağılım bu GP'ler üzerinden yapılıyor. Eğer şeye gitmiyor iseniz, acil servise gitmiyor iseniz. Acil serviste yoğun beklemeler var. Acile gelen vakaların gerçekten hani ölüm aciliyetine göre sıralandırma yapıyorlar. Onun için bekleme var. Ama sağlık sistemi, işte o GP, aile doktoru dediğimiz sistem öyle bir kurulmuş ki herkesi kontrol altında, özellikle yaşlıları kontrol altında tutuyorlar. Çünkü şeyden itibaren, belli yaşlardan itibaren sizi düzenli check-up'a alıyorlar. Yani mesela kadınlarda kanser için simir testi düzenli olarak size yazı geliyor. İşte bildiğim kadarıyla mamografi, göğüs kanseri için size yazı geliyor. Kontrol ediyor, hatırlatma yapıyorlar. Ondan sonra başka neler var? Kolon kanseri, yine bunlar hatırlatma yapılıyor. Aşı, yaşlılar için aşılar, koronadan bahsetmiyorum, grip aşıları için evinize geliyor. İlaç yazıldığı zaman bu ilacın, eğer yardım alıyorsanız hiçbirini ödemek zorunda değilsiniz. Sürekli almadığınız ilaçların da reçetesinin belli bir miktarını ödemek zorundasınız. 6.25 gibi bir şeydi. Ben kaç sene önce almıştım. Sadece reçete için ödüyorsunuz onu da. Yani aldığınız ilacın bedeliyle bağlantılı değil. Yani bence sağlık sistemi burada çok güzel işliyor. Annem burada 6 ay gelip, hani 6 ay kalıp 6 ay Türkiye'de kalıyor olmasına rağmen annemin ilaçları için sürekli hatırlatmalar geliyor eve. İlacının kontrolü geldi veya değişmesi geldi veya şunun için check-up'a gelmesi lazım diye. Ben zannetmiyorum. Türkiye'de ise sadece parası olan tedavi görebiliyor. Ben buradaki sağlık sistemini de seviyorum. Benim erkek kardeşim ameliyat oldu. Evde merdivenlerden, 2 katlı evde merdivenlerden düştü. Bacağında bir tendon kopması falan filan bir şey oldu. Hiç ücret ödemeden hastanede yattı, ameliyatını oldu. Ve ondan sonra ameliyat sonrası bakımlarını falan da yapıyorlar. Ayağına alçı verdiler, bilmem ne yaptılar. İşte ne deniyor ona? Hani dayanması için ondan verdiler. Bunların her biri ücretsizdi. Bunun dışında özel sağlık sigortaları var ki benim senelerdir özel sağlık sigortam var. Özel sağlık sigortası ile gitmek için, doktora gitmek için, hani özel hastaneye gitmek için GP'den geçmeniz gerekiyor. O da o sigortaların, o sistemin sömürülmemesi için. Ama ben GP'ye gittiğim zaman şaşırıyorum. Adamlar benim sadece fiziksel sağlığımla değil, ne kadar çalıştığımla, o kadar çalışırsam yorulacağım, dinlenmem gerektiği falan gibi tavsiyeler bile veriyorlar. Dosyamda bunların hepsi yazılı oluyor. Kısacası fırsat eşitliğiyle, standartların eşit tutulmasıyla alakalı. Ben 5 madde altında toplamaya çalıştım. İnşallah şimdiye kadar duyduklarınızdan daha farklı bir bakış açısı getirmişimdir. İngiltere'de yaşamayı düşünüyorsanız bunları da dikkate almanızı öneriyorum. Konuyla ilgili yorumlarınızı da beklerim zaten. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.